Hiçbir yere ait değildim hep. Şimdi kendime bile. Vatansız, kimliksiz, varlıksız, soluksuz. Bu diyardan da sürgün ediliyordum bir daha asla adım atmama müsaade edilmeyerek. Kara listelerine yazdıkları sadece ben değildim. Yarattığım vahşet karşısında dehşete düşen İspanya kralı, boksu da ebediyen yasaklamıştı kendi topraklarında. Yaşamaya hakkım olmadığını biliyordum. Ama istediğim avuntuyu vermediler bana. Sırtımdaki bu ağır vicdanı yükle ömür boyu acılar içinde yaşamamı dilediler. Yavaşça altında ezilip can çekişerek gebermemi sonra da. Rıhtımlarından ayrılmak üzere olan bir balıkçı teknesine attıklarında beni, tek istekleri bu hastalığı kendilerinden bir an önce olabildiğince uzaklara göndermekti. Jackson'ın kaçmadan önce cebime koyduğu paralarla yanıma aldığım şuruplar bir süre daha uyutmaya devam edecekti canavarı. Geçici tedavisini bulduğumu anladığımda elimdeki şişenin içindeki üzüm sularını kafama dikmeye devam ettim. Her içmeyi bitirdiğimde bir yenisini daha açıp tüm bedenimi hissizleştirip kolumu bile kaldıramayacak kadar uyuşturmuştum kendimi. Teknenin ihtiyar güvertesi ucunda Atlantik adını verdikleri sonu olmayan lacivert suların üzerinde bilinmeyene doğru akarken. Son limana yanaştığımızda tüm dünya hızla kayıyordu sanki zihnimden. Gözlerimse seçmekte zorlanıyordu bulanıklaşan etrafımı. Tekneden iskeleye uzattıkları dar tahta üzerinde ayakta durmaya çalışarak kendimi rıhtıma nasıl atmayı becerdiğimi bile hatırlamıyordum. Midem ağzıma vardığında bir anda kenara çöküp içimdeki tüm üzüm şurubunu kusmaya başladım yerin üstüne. Ayık kalamazdım bu bastığım yeni topraklar üzerinde de. Hızla ayaklanıp kolumla ağzımı sildiğimde elimde tuttuğum şişeden içmeye başladım yine. O uykusundan uyanmadan midemi doldurmalıydım hemen. Yürümeye devam ettim. Nereye geldiğimi dahi bilmiyordum. Artık nerede olduğumun bir önemi yoktu gerçi. Ne yapacağımı düşünmeliydim tez zamanda. Bunu nasıl başarabileceğimi biliyordum. Son bir şansımın kaldığından emindim. Canavarımı daha fazla uyutamazdım içimde. Üstelik zarar verdiği sadece ben de değildim artık veya diğer karanlık insanlar. Ortaya çıktığında yaşadığım hafıza kaybım, küçük unutkanlıklarımla kıyaslanmayacak derecede korkutucuydu artık. Hissediyordum bunu. Önüne kim çıkarsa saldıracaktı. Bir an önce Pera'ya ulaşıp hep beraber insanlardan, dertlerden, tasalardan, hatta kutsallardan, ırklardan ve devletlerden dahi uzaklara kaçmalıydık. Bizi kimsenin bulamayacağı, rahatsız edemeyeceği tek yere. Doğa Ana'ya. İsimlerimizi uzunca vakit bilmediğimizi fark ettiğimizde söylemişti kaptan. Ne önemi var ki birbirimize isimler takmanın? Her birimiz ön yargılarla doluyuz. Önemli olan varlığımız. Ben sana baktıkça beni, sen de bana baktıkça seni gör yeter. Komik bulmuştum kurduğu cümlesini ilk duyduğumda. Ben ona baktıkça kendimi nasıl görebilirdim ki? Bir gece uyku tutmadığında düşmüştü tekrardan aklıma. Tıfılın yaşadığı kıyametinden sonra da emin olmuştum haklı olduğuna. Kışkırtmalar üzerine kurulu hayatlarımızda kışkırtmayı yaratan tek şey zihinlerimizi kilitledikleri ön yargılardı. Hepsine ayrı ayrı isimler, lakaplar, sıfatlar takmıştık. Her duyduğumuzda ön yargılarımız bir adım daha mesafe koyduruyordu aralarımıza. Daha birbirimizi tanıma, paylaşma fırsatı dahi bulamadı. Ama artık her şey çığırından çıkmıştı. Geri dönülmesi zor bir bataklığa doğru sürükleniyorduk hepimiz de. Benim içinse yapılacak hiçbir şey kalmamıştı artık. Tek tesellim kaçmak olacaktı elbet. Sakince yaşayıp sevgiyi ve şefkati içimde her filizlendirdiğimde
Acılardan, kederlerden ve öfkeden uzaklaşıp yok edecektim hastalığımı. Canavarımı ufaltıp üstüne bu kez ben vuracaktım kilidi. Ama önce bu karanlık yolu atlatmalıydım. Fransa'da dersimi almıştım. Ne bir dost ne de merhamet olacaktı şimdi yanımda. Bu üzerine bastığım yeni topraklarda hayatta kalmaya çalışmayacaktım sadece. Beni Pera'ya ulaştıracak her yol mübahtı artık. Her ne olursa olsun dönecektim. Gün bir anda geceye döndüğünde şaşkınca kaldırdım gözlerimi göğe doğru. Gök bulutsuz mavisiyle kucaklamaya devam ediyordu herkesi. Biraz uzağımda olan herkes güneşin içindeydi ama beni niye terk etmişti şimdi karanlıkla baş başa bırakarak? Önümdeki kalabalığın da benimle aynı gece içinde olduğunu fark ettim. Tuhaf bir şekilde göklere bakarak el sallıyordu hepsi de. Sanki bizi terk eden güneşe elveda diyerek. Arkamı döndüğümde terk edenin güneş olmadığını anladım. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Üzüm suyunun bana bir oyunuydu muhtemelen. Uyuşan beynim seraplar gösteriyordu bana. Var olması imkansız olan bu gördüğüm şey de neydi? Başka bir açıklaması olamazdı çünkü. İnsan eliyle suyun üstünde durabilen, koca bir dağı andıran bu demir yanın yapılabilmesi bir düş olmalıydı sadece. Tepesindeki insanları gördüğümde düşün gerçek olduğunu anladım hayretle. Bir karınca yığını gibi ufacık kalmıştı hepsi de. Yanımdaki kalabalığa karşılık veriyorlardı onlarla vedalaşarak. Limandaki diğer tüm gemiler bu yüzen dünyanın yanında kayık gibi görünüyordu. Az önce indiğim balıkçı teknesi ise suya fırlatılmış çürük bir tahta parçasıydı adeta. Gözlerimi ihtişamından alamadan bakmaya devam ettim bir süre daha. Sürekli yukarıya bakıyor olmaktan boynuma ağrılar girmeye başlamıştı çoktan. Üzerindeki Titanic yazısını okuduğumda rıhtımın şehre açılan kapısının altındaki gümrük ofisindeki tabelaya doğru çevirdim gözlerimi. Üstünde yazan yazıyı okuduğumda artık biliyordum. Zamanın adını da, hangi kıyısında olduğumu da. Southampton Limanı, Büyük Britanya.